Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar direkt konuya giriyorum. Biliyorsunuz kapanma vardı ve kapanmada biz bol bol evde alışveriş yaptık. Nereden? Sanal Bit Pazarı'ndan. Kapanmada işte bu süreçte aldığımız birçok cihaz var bizim. O süreçte evde otururken yapacak bir şey yoktu. Bulduğumuz uygun fiyatlı cihazları aldık. Yani bunları inceleyelim. Arıza tespitleri nasıl yapılır? Neleri varmış bakalım. Bir tanesinin içini açalım olmadı. Aslında Yapmaya şöyle çalışalım. düşünmüştük. Biz iPhone 8 Plus var bir tane aldığımız. Başlıktan da görüp belki geldiniz yazdıysak. Onu tamir edelim diye düşündük. Ama sonra bir baktık elimizde çok güzel cihazlar var. Çok fazla cihaz almışız. Aynen öyle. Hem size bir detaylı inceleme yapalım. Hem Yani, Semih size anlatsın tabii. arıza aşamalarını. Arıza aşama. Nasıl kendiniz elinizde arıza tespitle ilgili cihaz yoksa, sadece bir şarj aleti varsa onunla neler yapabilirsiniz? Bir bakalım. O zaman geçelim. Are you listening? Biz genelde aldığımız ürünleri bu şekilde kutularımız var. Daha doğrusu raflar da var. Orada saklamayı tercih ediyoruz. Bu hafta aldıklarımız bunlar. Aslında üstlerinde yazılar da yazıyor ama biz o yazılar bazıları şifreli olduğu için onu söktük. Hepsini çıkartayım istersen ilk önce. Burada kaç adet cihaz var? 3, 5, 8 tane telefonumuz var. İlk önce ben şöyle yapmayı düşünüyorum. Çıkartayım kadrajdan. Basitten başlayalım. Şu telefonumuz Xiaomi, daha doğrusu Redmi diyelim. 7A. Bu telefonu alırken hiçbir arıza olmadığını, daha önceden bir kapanma yaşanmış ve cihaz bir daha açılmadığını söylediler. Şimdi burada yapmamız gereken şu arkadaşlar. Sadece şarj aletimiz var dediğim gibi. Başka bir şeyimiz yok. Şarj aletini taktım. Bekliyorum. Herhangi bir titreme, hiçbir şey yok. Bunun içini sökülüp bakılması gerekiyor. Belki bataryasında sorun var. Belki bu şarj giriş yeri kırık olabilir. Yani her şey mümkün bu cihazda. Fiyatlarından da ufak tefek bahsedelim. Aslında şöyle doğaçlama başladı bu video. Not almadım. Sistemden girip bakacağım. Cihazları genelde ben satın alıyorum. Semih tamir ediyor. Ya da uygun bulunca paslaşıyoruz. Hatta bu gelen indirimli linkleri bu Sanal Bit Pazarı dediğimiz yerden sizle de Instagram'ımız üstünden paylaşıyoruz. Tamir et 0. İndirimli linkler, çekilişler ve yarışmaları orada görebilirsiniz. Burada şu an iki tane Redmi, biri 9 Pro, biri 9. Bu Note 9 Pro arkadaşlar. Bunun hem on-off'u yanda hem de parmak izi okuyucusu burada. Bu cihaz buydu değil mi, sıvı temas olan? Aynen, bu sıvı temas. Sıvı temas olmuş. Bunu garantiye yollamışlar. Garanti tabii kabul etmemiş. Ondan sonra telefonculara sormuşlar. Çok yüksek rakamlar istenmiş. Yapılmamış. Biz bunu niye aldık? İşin aslı kameralar için aldık. Kameraları malzeme için. aldım. Belki de çalışmıyor. Bir deneyelim hatta. Şarja takalım. Çalışacak mı? Zaten aldığımız rakam bunu zannedersem 150 liraydı. Bu da çalışmıyor bakın arkadaşlar. Ya genelde aslında biz hep bahsediyoruz. Bazı arkadaşlarımız diyor ya 150 liraya çok uygun değil mi falan. Ama bu sıvı temas olarak alındı. Yani zaten satıcısı bunu gözden çıkarmış. Biz genelde linkten gittiğimiz için. Bir de linkten gidiyoruz. Satıcı buna 500 lira yazdıysa, indirim geldiyse o an o fiyata düşebiliyor. Bu çalışıyor arkadaşlar. Zaten bunu çalıştığını bilerek aldık ama bu telefonlar neden bu kadar çok Redmi var? Şunu da söyleyeyim. Bunların birçoğu kaçak arkadaşlar. Aynen, kaçak yolla gelmiş. Kaçaklarının fiyatı biraz daha uygun oluyor. İşletiyorlar sonra bunları. Aynen öyle. Bu kayıtlı şey çıktı. İşte artık nasıl yapıldıysa yapılmış. Hatta hala bilgileri duruyor. Bunun rakamı biraz daha yüksekti. Şarj da oluyor. Bu sıkıntı yok. Aynen. İşte kamerası falan da aktif. Bunu da 500 liraya satın aldık. Aktif çalışıyor. Ya Siz de yorumlarda belirtin. Yani rakamları biz bu fiyatlara aldık söylüyoruz ama sizce uygun mu yoksa pahalı mı almışız? Hani bunu da sizden de duymak isteriz. Çünkü izleyen telefoncu arkadaşımız da çok fazla var. En azından Türkiye piyasasını öğrenmiş oluruz biz de sizin sayenizde. 2 tane A21S'imiz var. Bu ikisini de aynı şahıstan aldık. Aynen. Şahıs birini alıyor, yurt dışından almış, kullanmış, sonra ekranı kırılmış. Bunu e-mail'si de kayıtsız olunca pasaport kaydı falan çok pahalı diye kenarıya atmış. Cihazı çok beğenmiş, gitmiş bir tane daha almış. Ama onu da ne yazık ki bakın onun da şurada. ekranı gitmiş. Sonra işte bir şekilde sattı bunları. Bu ikisinde ekranı kırık. Şunu da takayım mı şahane? Bu ikisi de arkadaşlar 1000 liraya gelmişti. İndirimden aldım ya, indirimli linkten. Zaten bunu gözden çıkarmış. Biz bunu malzemelerini kullanacağız. Bu da ekrana falan görüntü gelmiyor abi. Büyük ihtimal kırık, şuradan bak. Aynen. Tamam. Ama voltaj çekiyor görünüyor. Yo, aslında voltaj çekip çekmediğini size göstermek isterdim ama niye göstermiyorum? Herkesin elinde o makineden yok. Tabii. Aslında onun ekonomik boyutlusunu satın almıştık. Fakat hala kargoda sanırım gelmedi. Ucuz bir makine. Şimdi bir tane Geldiği iPhone zaman gösteririz. 6'mız var. Bunu bilerek aldık. Hurda olarak aldık zaten. Home tuşu yok vesaire. Bakalım başka. Yani bunların içini açmak biraz zor olduğu için açmıyorum. Zaten bunların da tamirlerini yaparsak videolarını yayınlarız diğer kanalda. Aynen. Bu şekilde. Fixit Bunu bilerek aldık. Fixit TR kanalımızda arkadaşlar lafını böldüm. Restorasyon gibi o tarz videolar koyuyoruz. Muhtemelen bunları da Fixit TR kanalımızda bulabilirsiniz. Ben aşağıya açıklamayı o kanalımızda bırakırım. O kanalda biz genelde yurt dışı içerikler yapıyoruz ama Türkçe'ye de çeviriyoruz. Bilginiz olsun. Bunlar düşecek, bir şey koyalım.
Burada bakın bunu daha önceden tamir ettirilmeye çalışılmış. Bakın işlemciye müdahale edilmiş. Alt tarafa müdahale edilmiş. Bu cihaz sıvı temasmış. Uğraşmışlar. Yapılmamış. Bunu da böyle aldık. Bunu çok komik bir rakama aldık. Ya 100 mü 120 lira mı neydi? Bunu malzemeleri için aldım işin açıkçası. Bunu ben bulmuştum. Ondan ben aldım diyorum. Birçok insan sosyal medyada vakit geçiriyor. Biz de o uygulamada vakit geçiriyoruz. Kasası falan da fena değil. Telefonun dışında açıkçası ben ayakkabı falan da satın aldım. Güzel parçalar geliyor. Sıfır etiketli ürünler çok buldum. Bir tane daha altı var. Bunu satan kişi bahsetmişti. İşte kasa falan orijinal ama işte yemiş bizi. Orijinal falan değil. Bu kasa daha önceden değişmiş. Zaten içinde batarya çıkmadı. En basitinden altı şu board grubu değişmiş ama kasada orijinal Ama değil. zaten çünkü. bu cihazlara o yüksek rakamları vermiyoruz. Bu da çok uygun rakam aldık. Bunu zaten bakın kamerası da yok. Zaten arkadaşlar arka kamerası yoksa, ön kamerası yoksa, malzemeler eksikse içinde bilin ki o adam bunu alıp satıyordur. Muhtemelen. Ya ev kullanıcısı olsa bunu alıp Bu da satmaz 90 yani. mı 100 mü öyle bir şeydi fiyatı. En azından kasası temiz. En son aldığımız önemli olan cihaz şu. Bizim için bomba. Bu arada az önce bir videoya başlamadan Kılıfıyla önce bir geldi. kutu daha geldi. Ha, onu Açmadık. da dur hemen açalım. 8 Plus'tan Şuraya önce mı koyalım? istersen onu açalım. Tam videoya başlarken geldi kargo. Hatta bir kere geçen herhalde bir ürün aldığımızda Instagram'dan bize şey attılar. Ne dediler? Ha bir abonemiz. İşte siz misiniz gibi Aha, falan. belki odur. Bu arkadaşlar. Bakalım ne almışız. Biz bu arada cihaz ayırt etmiyoruz. 5S, 4 bir sürü daha cihaz aldık ama onları iyi cihazları gösterelim diye. Ev kullanıcısı olduğu belli paketlemede. Hadi bakalım. Sadece karton çıkıyormuş. Güzel paketlemiş ama sağlam. Oo, bir şey daha satmış. Evet. Ev kullanıcısı olduğum genelde böyle paketler. Bakalım ne varmış. Falçata getirelim. Ya falçata genelde bir yerlere zarar vermeyeyim şimdi. Nasıl paketlediklerini bilmediğim için. Çok can yakıcı cihazlar değil. Ha, evet hatırladım bunları. S4 Mini. Ekranı kırık büyük ihtimalle. Bir tane 5860. 5860. Bir tane de Vestel'in bir modeli. Neymiş ki Vestel? Arkadaşlar bu cihazlar değersiz gibi görünebilir. Fakat bunları tamir edebilirsiniz. Parçaları elinizde varsa hurdaları E2 Plus. kar edebilirsiniz. Yani bunların alıcıları da var. Hala aranan cihazlar aslında. Bak Çünkü 150, 200, 300 o bantlarda satabilirsiniz. bir şey göstereceğim. Bu telefon arkadaşlar hiç sökülmemiş. Daha şuradaki bakın güvenlik bandı duruyor. Şarja takalım. Bakalım ne olacak. Belki de sağlam. Hatırlamıyorum şimdi bunu. Evet. Bak şak görüntü geldi. Ya da bakayım telefondan. Bunu ben mi almıştım abi? Sen mi almıştın? Hatırlayamadım ben de. Dur telefonumdan bakacağım hemen. Ha evet bu cihaz. 70 küsür liraya alınmış arkadaşlar bunlar. Bakalım. 100 küsür lirayı da 70 liraya. Bakın linkten gidince işte biraz indirim yapıyor. Ben belki hikayelerde yukarı kaydır diyorum ya. O. belki arkadaşlar. satıcıya 150 lira gidiyor ama o aradaki farkı uygulama Asıl ödüyor. bizim bombamız, umut ettiğimiz cihaz bu aslında. Şimdi bu cihaz arkadaşlar ne olduğu bilinmiyor. Açılmıyor. Bu cihazı ben satın aldım. Satıcı buna 500 lira yazmıştı. Bazen açılıyormuş, bazen açılmıyormuş. Açıldığı zaman elmada kalabiliyormuş. Isınıyormuş. Birkaç kere arka camını değiştirtmiş. Bu da geldi. Tamam. Vestel açıldı. Yani o 71 liraya aldığın telefonların tümünün parası şunun açılmasıyla çıktı. Yani bir Google account'u var. Ki bu Hemen cihazın bir hiç yoksa bir yaparız. 250-300 lirası var. Tabii. İnşallah. iPhone 8 Plus'ın hikayesinden bahsedeyim. Arkadaşlar bu cihaz 500 lira yazıyordu. Ben takipteydim. Sonra güzel bir link geldi. Hikayeden gittim. Linke bastım. Ben bunu 150 liraya satın aldım. 8 Plus için uygun bir rakam. Ama şöyle biz bunu çöp olarak satın aldık. En azından dedik ki kameraları sağlamsa. Bir sökeceğim bakalım. Belki kameraları kullanılır. Belki cihaz açılır. Tamir yapalım. edebiliriz. Düşüncesi vardı. O yüzden de bu videoda bunun bir ön söküm işlemini bakalım. Yapalım. Açılmıyor. Hiçbir şey Hiçbir gelmiyor. belirti yok. Hiçbir enerji belirtici. Güçte çekmiyor. Şöyle yapmak istiyorum. Bir içine bakmak istiyorum. 150 lira da bu telefon için çok uygun bence. Açılır ederse de kasa falan ayarlarız ya da arka camını değiştiririz. Olur. Eksiklerine bakalım içinde neler var. Zaten daha önceden cihaz sökülmüş. O yüzden ısıtma falan gibi bir gerek duymadım. Yine de dikkat ediyorum sökerken. Bu yana yatırılır arkadaşlar. Sıvı koruma bandı. Sıvı koruma bandı şeffaf yapmışlar. Bir tane vida döküldü. Bazı vidaları eksik.
Ama en azından bir takım bak, kamera var. Titreşim motoru duruyor. Bir vida daha çıktı. Home tuşu orijinale benziyor. Şimdi bir sökelim bakalım. Şeyi sökeceğim. Bataryayı bir söküp. Batarya şiş vaziyette. Şu an kamerada belki net görünmüyor olabilir. Ben buna bir ekran takıp denemek istiyorum. Şöyle bir ekranımız var. Üstü sökmemize gerek yok. Dursun üstü fleximiz. Bataryamızı bir güçten keselim. Taktığım ekran orijinal bu arada. Şimdi yine bir elektriğe takalım. Ya da bir startlayalım mı? Hadi bakalım. Bismillah. Elma. Ekrandan demek. Ama elmada kalıyor dedi. Acaba geçecek mi? A few moments later. Geçmiyor arkadaşlar. O zaman buna şöyle yapalım. Yazılım yükleyeyim. Hem o arada bir mola verelim abi. Tamam. Belki yazılımdan sonra geçer. Öyle yapalım. Arkadaşlar Tamam. bu kanalımızda yazılım işlerini göstermiyoruz. Bu işler YouTube'da gösterilmesini de tasnif etmiyoruz. Çünkü başınıza işler alabilirsiniz. O arada bir yazılım deneyelim. Bir de bu ekranı deneyeyim ben. Bakın bu ekranla açılacak mı? Olur mu? Olur. Bir deneyelim. Ekranda bir problem var. Ekran kısa devrim yaptırıyor cihaza. Belki de. Belki ekran kırık. Yani Kırık olsa bile hani böyle bir parlak içten flexinde kırıktır problem falan var. ya. Tamam biz bir yazılım yükleyelim geliyoruz arkadaşlar. One eternity later. Tekrardan merhabalar. Bakalım yazılımımızı yükledik ne olacak görelim. Açıldı. Ya yazılım yüklendi başarıyla. Yüklendiğine göre cihaz açılır diye düşünüyorum. Açıldı zaten. Ben Açıldığını gördüm. gördüm ya. Ama bir problemimiz var. Bir kötü haberimiz var aslında size. iCloud. Yani bu cihazda iCloud çıktı. Sıfırlanmış cihaz. iCloud'u düşürmemiş. Hani Aha, açılıyordu lan. açılıyordu. Az önce açılmıştı. İşte elmada kalıyor gidiyor bir şeyler dedi ya, o mu ki? O mu oldu? Batarya zaten şişmiş baksana bir böyle. Bataryayı değiştiririz de iCloud Fena şişmiş hem de. kurcalayan kısmı. Da bu cihazın daha önce arka kapağı... Aha geldi vallahi. Ha, hello yazdı. Burada buraya kadar problemimiz yok aslında. iCloud var arkadaşlar. Buradan sonrasına geçebiliriz ama bunun birkaç yöntemi var geçmek için. Hani iCloud çıkıyor yani. Ama şöyle bir durum var. Bir daha deneyeceğim öteki ekranı. Taktım kafaya ya. Öteki ekranda çalışacak mı çalışmayacak mı? Evet. iCloud'un yöntemleri var. Vatandaşla iletişime geçeceğiz. Biliyordur kullandığı telefon neticede. Yani. Bilir herhalde diye İnşallah. düşünüyorum. Bilmese de yapacak bir şey yok. Kameralarını kullanırız. Hı, Vallahi geldi. O zaman ekranda problem yok. Telefonun kendisi Ne de problem. var biliyor musun? Neydi? Şunda bence bir problem olabilir. He. Ama yo biraz önce takılıydı buradayken. Kuralım bakalım. Yani buraları attım arkadaşlar Afganistan falan. Wi-Fi'ye Wi-Fi bağlı. soruyor. Yine gitti. Bu ekranla mı gidiyor ki ya? Bu Cihazda görüntü var. cihaz? Ha, var. Ekranda yok. ekranla gitti. Geri geldi. Geri geldi. İşte elmada kalıp açılıyor olayı bu mu ki? Belki de. O zaman bu cihazda voltaj çeken bir problem mi oluyor? Yo yani her şey olabilir. On-off'ta bir arıza olabilir. Yani bunu Ya kasası kaç kere değişmiş muhtemelen, baksana. Yan sanayi herhalde bu kasada. yok arka camı değişmiş. Arka cam orijinal değil. Elmanın ve yazının şeyinden belli. Bir daha bağlayalım. Ya şeyden dolayı da kapanıp açılabilir arkadaşlar. Bakın batarya çok kötü durumda. Yani Tabii bu batarya şuraları şişmiş. Yani bak yine kapandı. Ya Muhtemelen batarya bataryada. doğru şeyi vermiyorsa ondan da olabilir. Ya doğru voltajlı değilse yine aynısını yaptı. Muhtemelen bataryadan o zaman. Bu cihaza detaylı bakılması lazım. Buna detaylı bakalım. Ama bakmadan önce bence iCloud'u almamız gerekiyor. Tabi uğraşmaya değmez. iCloud'u bilmiyorsa yani neyine uğraşacağım bunu? 150 lira için ama şu an bence zararda değiliz. Kameraları, çünkü bunun bir tane kamerası 500 lira diyebiliyoruz. Tabii çalışıyorsa kameralar ki çalışıyordur tahminimce. Çünkü bu telefon tam ekranı daha önceden değişmiş. Bu ekran şey yapılmış. Orijinal ekran da camı değişmiş. Arka cam da değişmiş. Ama kamera flexleri falan orijinal. Böyle arkadaşlar işte bu işler nasip. Böyle çıktı. iCloud çıkıldı demişti ama belki de yani şimdi arkadaşı suçlamaya Ya gerek muhtemelen yok. sıfırlamış çıkmamış. O sıfırlanınca olabilir. Android'lerdeki gibi, hani şimdi Android'lerde gerçi Google account'ta Ya kalıyor. bu tarz şeyler olabilir arkadaşlar. Yani atlamış olabilir, yanılmış olabilir. Yani suçlamamak lazım Biz şimdi arkadaşı. onunla iletişime geçeriz. Çünkü kargoda numarası yazıyordu, ararım. iCloud'unu biliyorsa, hatırlıyorsa bize verir muhtemelen, rica ederiz. Tamam. Vermiyorsa da yapacak bir şey yok. Bize çünkü iCloud'la ilgili bu cihazdan iCloud çıktım ettim falan tarzı bir şey yazmadı. Böyle işte şimdi var mı başka bir şeyimiz abi? Yok ama yani 150 liraya bence yine zararda değiliz. Çünkü Yok. diğer cihazlar zaten oldukça Evet. karlı. Kameraları dediğimiz gibi minimum 500 lira, hatta 700-800 lira falan takılıyor diye biliyorum. Takılır, takarız. Evet. Ama bu cihaza uğraşacağız arkadaşlar. iCloud'unu bulmaya çalışıp size yine videosunu hazırlarız. Ama bu kanala, ama Fixit TR kanalına emin değiliz. Randımanlı çalışırsa da bu cihazı bence bir tamir sat yaparız değil mi? Tabii niye yapmayalım? Tamir sattan da bahsedeyim. Tamir sattan bahsediyorduk. Nasıl taktiği buradayım?
Sahnede. Bizim böyle ucuz aldığımız cihazları tamir ediyoruz. Maliyet çıkıyor. Atıyorum 500 lira malzeme harcadık. 150 liraya aldık. 500 lira da malzeme harcadık dersek 650 lira. 650 liraya abonelerimize satıyoruz. Evet. Size bunun hakkında bilgilendirme Instagram'da yine dediğim gibi yapıyoruz. Bu içerik de bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Teşekkürler izlediğiniz için. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Are you listening? Damn.